Tata. Merhabalar efendim. Ben Deniz Pirinçini. Bugün çok komik bir gün. Onur Akay karşımda. Siz de buradasınız. Yorumlara bakıyordum yayına girmeden önce. Her çarşamba olduğu gibi bugün de magazin camiası düşünsün. Başımıza gelecek felaketleri diyorum. Selamlar Nurdan Hanım. Bugün Sen zaten Pelin'cim sabahtan felaketle başlamışsın. Bir doktor kovalamış seni. Açar açmaz karşıma çıktı. gerçekten Şebnem Hanım günaydın. Bir saniye. Güldal Y3M. Okudum. Yakın gözlüğüm var. Şimdi siz daha bir Bismillah merhaba demeden Mert Afra diye oradan bize girişmişsiniz. Geleceğiz o konuya. Yani ama gerçekten teşekkür ederiz burada olduğunuz için hepinize. Biz biraz böyle uzatıyorum ki şey yapalım. Nedir onun ismi? Doluşsunlar. Hoş geldiniz. Afra'nın yeni sevgilisi mi var? Onur Akay'a inanmayın Pelin Hanım. Şimdi başlıyorum. Şimdi biz seninle yayın yapıyoruz ya. Dur seni bir büyüteyim de şey yapmayayım. Yorumlara aklım gitmesin. Şimdi biz seninle yayın yapıyoruz aşkım çarşambaları, tamam mı? Çarşamba yayın yaptıktan sonra sen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Evet. Demir'le ilgili işte iddialarda bulunuyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun. Ben de izleyiciler gibi böyle dinliyorum bak. Değil mi? Şimdi ben Tabii. yani Onur anlatırken Onur'un anlattıklarını sizin gibi dinliyorum. Aklıma yatıyor, yatmıyor, yatmadığı zaman soruyorum. Sonra yayın bitiyor. Hafta içi bir sonraki çarşambaya kadar beni sosyal medyadan önce şöyle geliyorlar. Pelin Hanım işte Onur Bey yalan söylüyor. Önce böyle kibar. Sonra sen de yalancısın Allah seni de... Yani bir sonraki çarşambaya kadar bir böyle bizi bir paralıyorsunuz. Ve ben bazılarına şöyle cevaplar verdim. Sana yollayabilirler o mesajları. Ben Onur'un anası mıyım, babası mıyım arkadaşlar? Yani günün sonunda adamın ağzından çıkandan adam sorumlu. Ben Onur'u doğurmadım. Karısı değilim, kardeşi değilim, yani anası değilim. Ben yani söylediğiniz sizin gibi dinliyorum. Onun iddiası, bana niye küfrediyorsunuz diye tek tek kendimi savunuyorum elimden geldiğince. Ama yapmayın ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben Beni niye 75 ülkeden arıyorlar. 75 ülkeden mesaj geliyor. bazı dillerden küfredilince anlamıyorsun herhalde diye düşünüyorum. Yani Türkçe olunca insanın biraz ağrına gidiyor yani böyle sert yorumlar oluyor. Üzülüyorum yani. Bir de hazır siz doluşurken sonra biri peydah oldu Onur. İzliyor mu acaba? Şimdi bir tane takipçim lafını sevmiyorum ama beni takip ediyor sosyal medyada. İşte, erkek olduğunu düşünüyorum. Kadın da olabilir gerçi. Bana sürekli ne diyor biliyor musun? Şaşı. Ne? Bak. Şaşı diyor ama şöyle diyor bak. Bu şaşı hala ölmedi mi? Allah bunu kahretsin falan. Mesela böyle. Allah Allah. O her gün yazıyor ha. Bak her gün şaşı günaydın, şaşı yattı, şaşı kalktı. Beyefendi, hanımefendi ben şaşı değilim, şehlayım. Bir. Evet, İkincisi aynen. ya şaşı olsam da size nasıl bir rahatsızlık veriyor olabilir? Gözlerim sizin vücudunuzun, kibarca söylüyorum, neresine temas ediyor acaba? Onu da geçtim. Üçüncüsü de bugün sabah mesaj atmış. Diyor ki mesaj. Düşündüm taşındım. Şaşı lafı biraz ağır oldu galiba. Geri alıyorum diye özür diledi bugün. Yani Allah aşkına memleketlerinde ne kadar anormal insan var ya sosyal medyayı kullanan. Delirdi herkes herhalde yani. Çok acayip. Şaşı değilim, Maalesef. Leyla'yım. İnşallah buradadır. Bir şey söylemiyorum. Peki şimdi günaydın Banu. Afracılar, Mertçiler yayını birbirinizle paylaşın. Haber verin. Bunu şeyden söylemiyorum. Çok kişi izlesin diye değil. Temcit pilavı gibi 500 kez baştan anlatmak beni çok sıkıyor. O yüzden bir toplaşın da adam bir kez anlatsın. Bonjour. Fransa'da gerçi ecnebiler de geldikten sonra başlayabiliriz. Kendi kendinize yani gruplarda yayını paylaşırsanız Mert ve Ramazan diyorum. Mert ve Afra bölümünü kaçırmazsınız. Onur'a da 150 kez sormak zorunda kalmayız. Bana da fenalık gelmez. Peki tatsız bir haberle başlıyoruz. Giriyorum konulara. Reha Muhtar'la başlayacağız. Ee, Duayen Evet. gazeteci, haber anchorman, deneyimli anchorman. Bir dönemin Türk televizyon tarihine bence imzasını atmış. Çok önemli bir ismi. Sabah kaybettik galiba. Bu sabah değil mi kaybettik? Evet. Başım sağ olsun. Hastanede tedavi görüyordu. Hı hı. Daha Bir önce de sağlık problemleri yaşamıştı. Ay, Maddi sıkıntıları vardı. Aslında doğru. yalıda oturduğu halde maddi sıkıntıları vardı. İşte bazı problemler yaşıyordu son zamanlarda. Hem aile içinde olsun, kendiyle ilgili
farklı şekillerde görüntülendi. Biraz böyle agresif yanları oldu son yıllarda biliyorsun. Bazı tatsız haberlerle de gündeme gelmişti. Fakat dediğin gibi bir döneme damgasını vurdu Pelin'cim. O Evet. kendine has üslubuyla, değil mi? Herkese söylediği laflarla. Acı var mı? Acı hep hala hep öyle hatırlarım. Biz şimdi yeni jenerasyon için esasında çok bilinmiyor. Ama hani bu acı var mı acı böyle çok bu lafı biliyorlar. Hani acı var mı acı ama bu lafın Evet. neden sorulduğunu mesela çoğu bilmez. Esasında çok enteresan. Reha Muhtar ana haber, Show ana haberi sunuyordu. O zaman seneler önce ben ya lise sondayım ya üniversitede ya o lisedeyim herhalde. Bir hanımefendiyi konuk aldım. Hani bunu yeni jenerasyon izliyorsa diye anlatıyorum. O acı var mı acı lafının sebebi. Hanımefendi Antalya'da yaşıyordu ve eşini kesici aletle yaralamış diyeyim. Ve de eşinin cinsel organını kesmiş hanımefendi. Anlatabiliyor. Ve de hanımefendi konuk. Burada sordu Reha Bey acı var mı acıyı diye. O yüzden televizyon tarihine geçti, anlatabiliyor muyum? Bu normal bir acı var mı gibi bir sorusu değildi. Sorulduğu yerde enteresan. Ya işte Çok o zamanlar sosyal medya yoktu. Sosyal medya olsa kim bilir Reha Muhtar nasıl olurdu, değil mi? Ne olurdu? Sonraki dönemlerde de ne yaşadı? İşte biliyorsunuz ben Feyza Altun'u çok konuk ettik biz. Feyza Altun, Deniz Uğur'un yani Reha Muhtar'ın Evet. mahkemelik olduğu çocuklarının ikizlerinin annesi Deniz Evet. Uğur'un avukatıydı. O yüzden Feyza bizde de anlattı. Çok ciddi problemler yaşandı orada. Çocukların Tabii. velayeti, işte alkol problemi olduğu söylendi. Evet. Hatta galiba geçen haftada çok güzel soru Mira bu arada. Geçen haftada Bodrum'da bir yerde böyle alkolden Evet. sızmış, Uyumuş. uyumuş bir görüntüsü Hatta var. düğmeleri açılmış, göbeği görünüyordu falan. Kendi de bir Son yılları maalesef böyle yaşadı. Benim de böyle bir anım var. 1997 yılında nasıl? yine ana haber sunuyor Hı. kendisi. Kanal 6'daydı sanırım o zaman ya da Show Haber'de miydi? İşte ya Olmaz. onda Olabilir. Show'du herhalde. Show Haber'di. Bir kanal işte beni o zaman tabii işte Zeki Müren'in Veliahtı tarzında haberler basında çıkınca böyle benimle ilgili bir haber yapmak istedi. Yani Türk sanat müziğini de çok sever. Zeki Müren'i rüyamda gördüm. Zeki Müren beni öptü gibi böyle değişik değişik şeyler konuşmamı istediler ama ben de konservatuar öğrencisiyim. Ne bileyim kabul etmemiştim o zaman. Ay bir şey söyleyeceğim ya şu yayında bir gün bir dakika. Allah rahmet eylesin. Reha Muhtar sana şöyle mi dedi? Ben doğru mu anladım? Evet. Onur sizinle ilgili bir haber yapmak istiyorum. Sen şimdi bana konuk ol ve de ki ben rüyamda Zeki Müren'i gördüm. Zeki Müren beni öptü de mi dedi? Evet, Zeki Müren beni öptü. Hala da geliyor. Ruhuyla temas halindeyim gibi yani. Ölmüş Öyle için. demeni istedi. Evet ama çok kötü bir şey şimdi o. Böyle söyleyen sanatçılar ben öyle bir şey söylemek istemedim. Bir ortamda benim sesimi, Türk sanat müziğini de sever Reha Muhtar dinlemişti. Başka sanatçılar da var. Böyle bir plan yaptı. Aslında ben var ya Zeki Müren'in bir gün önce ölümünden bir gün önce gerçekten rüyama girdi daha yaşarken ve Nevin İnan Kırındaş hocamın evindeyim. Bu Görmeden Sevmek kitabımda da var. Bana müzik dersi kitabını armağan ediyor. Ben de sabah hocama anlattım kalkınca. Zeki Müren bana müzik dersi kitabını armağan etti rüyamda dedim. Akşam öldü. Akşam haber geldi. Hoca da şaşırdı. Şok yaşadı. Dedi bu sana malum olmuş dedi. Bunu da bilmiyor yani Reha Muhtar. Ben böyle bir şey hiç anlatmadım. Kitabımda çıktı ama yani o şöyle hani ölmüştü artık Zeki Müren ama ben Zeki Müren hala rüyama geliyor. Beni öpüyor. Hala temas içindeyim gibi bir haber arzu etmiş. Gerçekten Evet. normal insana hasretim. Annem içeride. Annemin çok kullandığı bir laf vardır. Der ki normal insana hasretim. Annem terapist benim sevgili seyirciler. Evet. Kadını öğretiyoruz biz babam ben falan. Bunun gibi bir şey. Yani iyi ki çıkıp söylememişsin ama tabii. Daha zaman... yeni çıkmıştım zaten. Bir de ben o zaman böyle smokinlerle çıkan hiç değişik. Tam Türk sanat müziğinde konservatuvar öğrencisi. Yani nasıl söyleyeyim öyle olmayan bir şey korkmuştum yani. Ana haber bülteni ve reyting rekorları aslında kırıyor. Bak,
Ya zaten işte demek ki bir dönem biz bir sürü şey izledik. İzlediklerimizi şu an böyle inanılmaz şekilde sorguluyorum tabii ister istemez. Tabii Ya şey yani ben de şeye çıkmıştım o zaman. E, Neydi? E, Bir haber spikeri de var. Onun programına konuk olmuştum. Mesut Yar'a konuk olmuştum. Yani bir de Ali E, Kırca var bir dönem. Şimdi hiç girmeyeyim evet, ama bıraktı sonra, o da çok doğayan bir aynen konuk olmuştum. O zamanlar ana haberler yeni çıkan albümleri sanatçıları konuk alırdı. Yani şarkılarla doğru. albüm yaptı diye konuk alırlardı. Çok ilginç. Şimdi öyle değil. Şimdi ancak işte seni köpek ısırırsa ana habere düşüyorsun ya da adliyelik olursan, işte gözüne yumruk yersen. Ben öyle yani eskiden şarkılarımızla düşerdik. Yani anchorman denilen şey esasında habere yorum katan, yani anchor eden, bu böyle haberi Tabii, dümdüz sunan bir karakter katan, programcılıkla haberciliği harmanlayan mealine geliyor. Yani mesela Fatih Portakal çok iyi bir anchorman bence. Ama işte evet. bu, yani bütün bunların altı geriye döndüğümüzde Reha Muhtar hakikaten Türk televizyon tarihine imza atmış. Ama sonrasındaki haberlere baktığımızda ve oturup kalkan insanlar, şimdi ölünün arkasından konuşulmaz falan diye oralardan işte yazacaksınız. O yüzden ben de çok yorum yapmak istemiyorum ama tanışma şansını elde ettim. Konuk ettim. Vakit de geçirdim. Allah rahmet eylesin diyorum. Deniz Amin. Uygar gelecek Mekanı cennet açıklamaya. olsun. Mekanı cennet olsun. O Deniz, başlattı o tavrı, o tarzı ilk başlatandır. evet. Acı var mı acı, neler neler yani. Keşke genç Magazinsel de sanatçılara da kızardı ekrandan falan neler yapardı. Gülşen'le sevgili oldu ayol, bir de ayrıca kendisi de magazinde yer aldı. Nilüfer'le hayat arkadaşlığı efendim. Gülşen nasıl beraber oldu mesela? Çocukları var. Nilüfer'le evlat edindikleri. Ayşe, Nazlı'ydı sanırım. Ayşe Ayşe miydi? Nazlı. Ayşe Nazlı. Evet. Mira diyor ki Gülşen nasıl beraber oldu mesela Reha Bey'le. Yani şimdi İşte hani kimse için öyle demeyelim de günün sonunda uzunca bir süre bir ilişki yaşandı. Hani kimler kimlerle yani aşkın gözü kördür. ama bazen de belli bir noktada kalıp daha zirvede durabilmek için gazeteciler olsun, yapımcılar olsun, aşk yaşayan ünlülerimiz de var. Yani işte benim hiçbir zaman, bak büyük konuşma, bu aralar astroloğum diyor ki büyük konuşma, benim hiçbir zaman anlayabileceğim bir şey değil. Aşk öyle bir şey değil. Aşk yani şu, hani aşk şöyle bir şey değil. Ya aşk burandan gelir ya. Aşk nefes almak falan gibi bir şey. Hesapla kitapla olacak şey mi? Ben bununla aşk yaşayayım da şöyle olsun bilmem ne. Böyle hesap, kitap ve mantık olduğu yerde yaşanan şeye kimse kusura bakmasın. Ben onu aşk olarak nitelendiremiyorum. Düşünün, ben şimdi şuna bir aşık olayım. Bak şuradan şuraya Böyle bir şey yok. Aşk kontrol edemeyeceğiniz bir şey. Neyse, beni konuşturursanız çok konuşurum. Şimdi Afra ve Mertçiler yavaş yavaş toparlanıyor. Biliyorum biraz sonra burada kavga çıkacak ama Reha Muhtar'dan konu açılmışken şu Nilüfer'den de konu açtık. Nilüfer'den devam etmek ister misin? Edelim tabii. Nilüfer'le, Nilüfer'le hı, Nilüfer'le ilgili ben haberi söyleyeyim. Şimdi bakınız Nilüfer, bakınız Kayağan, yine Allah rahmet eylesin. Kayağan'la Nilüfer senelerce birlikte iş yaptılar. Kayağan'ın bestelerini Nilüfer Hanım seslendirdi. Edibüdü gibi yani, birbirleriyle çok, birinin ismini duyunca ötekini aklınıza gelirdi. Şimdi Beste Açar, yani Kayağan'ın kızı, bir açıklama yaptı. O açıklamayı görebilir miyiz? Hani ben gözüm görmüyor demiştim Nevzat Bey. Onu alabilirsek, biraz küçük. Bu değil, bu ne? Şu sağdaki. Bunu Onurcuğum okuyabilen varsa aramızda, çok küçük tabii olduğu ben için onu okuyamıyorum ama şunu açıklamayı söyle. biliyorum Pelin'ciğim. Evet. Yani bir aşk yaşandığını ima ediyor değil mi? Evet. 8 yaşındayken işte Yalova'da bir yerde ilk defa öğreniyor. Annem de yanımdaydı diyor. İşte bizim yaşadığımız o zamanki durumu düşün. Yalova termal dersem hatırlarsın Nilüfer abla diyor. Yani hani bazı konulardan dolayı bugüne kadar sakladım ama diyor bazı gelişmelerden dolayı bunu şimdi artık söylemek istedim diyor. Yani yıllar sonra açıklıyor. Neden? İşte telif meselesi var. Yani Nilüfer'e yüklenmesinin aslında tek nedeni geçmişteki bir aşk iddiası değil yani. Asıl Ne? tetikleyici Pelin'cim şarkı hakları ve telif meselesi. Dediğin gibi Nilüfer denilince Kayağan, Kayağan denince Nilüfer anılır. Çünkü
bazı bestekarlarla sanatçıların duygularının uyumu vardır. Bazı besteler bazı sanatçılara çok uygun bestelenir. Nilüfer'le Kayahan arasında da böyle bir farklı bir uyum vardı. Çok yakışırdı Nilüfer'e Kayahan şarkıları ki Nilüfer söyleyince daha meşhur olurdu şarkı. Tamam. Yani Peki Nilüfer Hanım daha önce teliften para almıyordu da şimdi para alacak diye mi yandık tutuştuk? Ne oldu? hayır, Anlamadım. hayır tabii Kayahan vefat ettikten sonra bir de eşi vardı biliyorsun. Onunla da kızının arası onunla da İpek Hanım'la Tabii da. bizim Evet. buraya yakın. Ben evine de gitmiştim Kayahan'ın yaşarken. Gönül Köşkü. Burada efendim? Gönül Köşkü'ne mi? Evet, burada Ayvalık'a gelmeden hemen işte yani böyle Mavilim Sokak, Nilüfer'in söylediği o şarkıların ismini de böyle yapmış. Peş peşe evler vardı. Hepsi onun böyle sıralayıp içinden geçişli, değişik manzaralı, güzel Aa, bir site evdi. gibi bir şey yapmış yani. Evet, evet. Güzel bir Ha, evi bak vardı. bak Evet. biraz büyüdü, dur şunu okuyayım. Seni tanıdığımda küçücüktüm. Teşekkür ederim Nevzat Bey bu arada. Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım. Ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü müthiş okuyorum biliyorum. Çünkü ablalar böyle yapamazdı. Ha bir şey olmuş bak. Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındayken ilk şoktu benim için. Yalova Termal deyince Evet. hatırlattım. Bu paylaşımda ikinci şok oldu. Ne paylaşmış Nilüfer? Bakayım sevgili Nilüfer, ben bu hukuk mücadelesini başlatmasaydım 11 yıldır herkesten saklanan babamın şarkılarından birini bugün paylaşabilir miydin? Merak ediyorum. Ha tabii onun tarzı budur. Hep yanlış yere teşekkür eder ya. Nilüfer birine teşekkür etmiş ve Beste Hanım bu teşekkürden dolayı buraya termali hatırladın mıya gelmiş anladığım kadarıyla. Akıl bilmez, ben Şöyle. etmeyi akıl bile etmez. Doğru kişiye teşekkür etmeyi akıl etmez diyor. Ben babamın şarkılarını yakında sadece genç ve güçlü seslere söyleteceğim. Bu güzel bir Evet. tavır. Evet. Nilüfer yeteri kadar hatta fazlaca babam sayesinde bir yere geldi. Çok ağır cümle. Sağda da devam ediyor. Hiç de oraya katılmıyorum. Nilüfer'in de sesinin tadı kimsede yoktur. Nilüfer Kayahan şarkıları okumadan da daha lise son öğrencisiyken çok büyük şöhreti yakaladı. Dur ayol ben anladım bak diyor ki şimdi çözdüm. Merhaba. Ben anlatacağım zaten ne olduğunu. Evet. İpek Hanım'la Nilüfer Hanım'ın birlik olup kendisine Heh, karşı cephe olduğunu düşünüyor. Anlatır mısın şunu? şöyle. Ben Bu işte anlatayım. aynen öyle. Yıllar önce bestelemiş İpek Hanım için bir şarkı Kayahan. Hiç okunmamış sıfır bir şarkı. Daha bilinmiyor. Nilüfer de bunu okumak istemiş bu şarkıyı duyunca. İşte 2-3 gün sonra da çıkaracak yani hazır her şeyi. İşte telif haklarını da sahte imzalarla güya eşi İpek Hanım'la Nilüfer böyle işbirliği yaptığını ifade ediyor. Şimdi bilemeyiz, olabilir. İpek Hanım da onun eşiydi. Çocuğunun da annesi, ondan da çocuğu var. Bu doğruysa tabii yani Beste'nin de hakkı var. O da onun kızı. Herkesin imzası olması lazım. Sahte imzalar varsa eğer. Şimdi Beste ile ilgili de çok şeyler duyduk bu piyasada. Eşlerinden Mesela. duyduk, camia içinde duyduk. Yani biraz böyle o da uçuk bir kız. Nasıl söyleyeyim? Farklı farklı şeyler konuşuyor. Onunla çok yakın olan, birlikte vakit geçirenlerden bu piyasa küçük biliyorsun, duyuluyor yani, duymuştuk. Ne Ama diyor? tabii yani işte birçok şey, uzaylılardan mı bahsetmiyor, neler neler, insanlar onunla ilgili birçok şey bize anlatıyordu. Tabii ben gözümle görmediğim için bilmiyorum ama bu yani işin tabii burada rengi farklı. Bu bir iç dökme gibi. Ya, hukuk savaşı başlatma taktiği de olabilir. Bunu zaman gösterir tabii ama yaşanmış olabilir. Tabii yaşandıysa da 8 yaşında bir çocuğun böyle bir öğrendiği bir sır, annesi var ve babasının sevgilisi öğreniyor. Ona da tabii yük olmuştur. Eğer doğruysa, doğru mu değil mi bilmiyoruz. Nilüfer'in konuşmasından yanayım ben bu konuda. Ya anlayabiliyorum bak Mira, inanılmazsın bak gerçekten.
Çok tanışma. Mira müthiş müthiş, bak oraya dedi ki Beste Hanım babasıyla rüyasında görüşsün sorsun. Çünkü öyle bir şey söylüyordu Beste. İşte öyle şeyleri de var. Yani rüyamda konuşuyordum diyordu. Mira da Gibi daha bunun gibi uzaylılarla neler neler uzaylılarla da babasına sorabilir. Bak ne güzel söylemiş. Harika söylemiş Mira Mira Hanım. muhteşemdir. Ben uzaylı kısmını kaçırdım. Şunu söyleyeceğim. Yani şimdi 8 yaşındaydım böyle bir şey öğrendiğimde diyor. Olabilir. Fakat yani bunca zaman bunu hiç söylemeyip burada bu şarkıdan dolayı çok öfkelenmiş o zaman. Yani İpek Hanım, çünkü o deminki açıklamada Sinsirella gibi ikiniz bir oldunuz falan gibisinden de bir fazla sert bir sitem var. Evet. Yani Nilüfer'in anladığım kadarıyla bu İpek Hanım'la Beste Hanım arasındaki mücadelede Beste Hanım'ın yanında olmasını beklerken İpek Hanım'la irtibat halinde. Çünkü şarkıların hakkı galiba anladığım kadarıyla İpek Hanım'da. Hukuki bir mücadele sürüyor şu an benim bildiğim. O yüzden orada bir kızgınlık var. Yani sen benim ablamdın, Aynen. yanımda olmadın deyip peki buraya kadar okey. Hop sen 8 yaşında benim babamla beraberdin de, yani hani böyle bu da söylenir. Yani aslında burada var ya Pelin'cim, hiç kimse tam haklı değil. İşte Beste'nin çocukluk travmasını anlıyoruz. Nilüfer'in de bir sanatçı olarak yani Kaya'nın eserlerini seslendirme hakkı da tartışılabilir. Ancak iş mahkemelere, işte ne bileyim bu yasaklamalara gelince avukatım yarın ne yapacağını söylediği gibi tehditlere döküyor Beste. Yani o çirkin bir tablo çıkıyor. Bence Kayahan gibi bir ustanın eserleri keşke böyle kavgalarla değil de gönüllerimize yazdığı o namelerle hatırlansaydı daha iyi olurdu bence. Yani Gönül Köşkü diye bir yerde oturuyordu adam. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani sonuçta enteresan. Ama Kaya'nın hayatı da şimdi böyle düşündüğüm zaman Sarı Şekerim diye bir şarkısı vardı. O zaman Evet. Beste Hanım annesinden boşanmak durumunda kalmıştı. Sarışın böyle kıvırcık Evet. saçlı bir kadına aşık olmuştu. Kadın klibinde oynayan kadındı mesela. Şimdi bütün Türkiye böyle izlemiştik. Ben hatırlıyorum. Çapkınlığı vardı, denizleri severdi ve Evet. orası da işte denize böyle yukarıdan denizi gören bir yerde. Buradaki evi de. Tabii şey de o İpek Hanım da vokalistiydi sanırım. İpek Sonra Hanım ondan evlendi. ondan önceki vokalist de Demet Sağaroğlu. Esasında Evet. keşke Demet Sağaroğlu'yla konuşabilsek. Yani hiç asla bu toplara girmeyeceğini biliyorum ama en iyi tanıyanlardan biri Demet Sağaroğlu'dur. Tabii çok iyi tanıyordur. Yani Ama Nilüfer'in de konuşması lazım. Şimdi kızının, yani şimdi evlat edindikleri çocuğun da babası Reha Muhtar da vefat etti. Şimdi bu ara pek konuşmayabilir de. Ama durum böyle, yani kavgalarla anılıyor Kayahan'ın eserleri yıllardır. Ben buna üzülüyorum. peki bir şey Çok soracağım. özel bir bestekar. Peki bir şey soracağım. Merak etmeyin. Oh Leo da geldi. Demin soruyordum. Köpeğimi de soran biri vardı. İyi burada bizi izliyor. Leo Allah aşkına yavrum bağırma çocuğum. Kurban olduğum. Ha. Leo bekle, geleceğim kuzum. Geliyoruz Leo. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Merak etmeyin Afracılar. Konuya giriyoruz ama Nilüfer'le ilgili sadece şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi herhangi bir yani Kayahan üzerinden konuşalım. Kaybettiğimiz zaman, öldüğü zaman besteci. Bu para, telif parası kime yatıyor abi? Yani günün hep bir kavga çıkıyor. Kimin hakkı bu şimdi teknik olarak? Mesela besteci öldü ama her yerde çalıyor. Bunun parası kime yatacak? Tamamen varislerine. Yani normalde bir evin var, kime kaldıysa o da ona kalıyor. Eğer ki başka bir şey yapmadıysa, bir yere bağışlamadıysa veya da bir vasiyet bırakıp şarkılarımı ben sadece karıma, İpek'e ve kızıma bıraktım, evimi de Beste'ye bıraktım demediyse. Yani çünkü burada o zaman yani Kayahan'ın Yoksa hep Beste'nin de hakkı var, hepsinin. Tabii. Yani hem o zaman Kayahan Bey'in teliflerinin hem İpek Hanım'a hem de Beste Hanım'a yatıyor olması gerekiyor. Burada tam olarak problem ne? Yani kim kimin hakkını almaya tırnak İşte içinde sahte çalışıyor? bir imzayla bu şarkıyı Beste'nin haberi olmadan Nilüfer'e vermişler herhalde. Allah Allah. Telif hakkı bir de istenilen bir para olur. Şimdi çalan şarkı ve eskiden bandrol vardı, albümler çıkardı, işte bandrolün parası. Şimdi o yok ama tabii ki tıklanmalardan gelen gelir var. Ama bir de bestekar veya öldüyse varisleri mesela Yemin Ettim şarkısını okuyorsun.
Şarkı Allah. benim diyelim. Sen Tamam. okuyacaksın Pelin'cim. Sadece MESAM haklarını veya işte diğer MESAM gibi başka meslek birlikleri de var. Oraya haklarını yatırmak değil. Ben senden mesela $5.000 para da istiyorum. Ben sen istediğin kadar da isteyebiliyorsun. Bir limit de Tabii. yemin ederim $1 milyon falan mesela. Böyle Yani onu da isteyebilirim. O haklarım da hala geçerli. İşte İpek için bestelenmiş bu şarkı eşi için. O anda belki o bir para istedi, o istemedi. Sahte imza diyor. Sahte imzalarla çok ciddi bir suçlama yani. Muvakkatname veriliyor ya, şarkıya izin veriyorsun. İşte dijital platformlarda dağıtılması için muhakkat veriyorsun. İşte onun için öyle bir sahte imza ile verildiyse o zaman bestenin de hakkı var demek ki, böyle davalara giriyor. O zaman yanlış tabii. Valla heyecanla bekliyorum. Yani Beste Hanım daha çok konuşuyor. İpek Hanım sadece paylaşım yapıyor. Yurt dışına kaçtı diyor Beste Hanım. İpek Hanım kardeşimi ziyarete gittim diyor falan. Nilüfer'e gelirseniz de konuşacağını zannetmiyorum. Nilüfer Hanım Reha Muhtar olayında da konuşmadı. Yani mümkün olduğu kadar hiçbir zaman bir açıklama yapmamaya gayret hiç konuşmaz. Magazinde de çok olmadı Nilüfer, bilirsin. Fazla sabırlı herhalde diye düşünüyorum. İnsan bal tulumuna döner yani bu kadar susunca, ama ben bir şey söyleyeceğini, hele Beste Hanım'a cevap vereceğini asla düşünmüyorum. Yani magazinsel de değildi. Albüm yapardı. Albümü ana haber bültenine konu olurdu seneler önce. Ve onun dışında ne bir televizyon programına konuk olurdu ne de magazine çıkardı. Çok nadiren. Çok yani nadiren. TRT yıllarında çıkardı. Birkaç öyle özel programlar. Yani en bilinen böyle magazinde en çok şey olduğu Reha Muhtar ilişkisiydi. Onun tabii o oldu. ilgili senelerce. Peki hazır mıyız efendim? Yarım saatlik, yani 13'te yayınımız bitiyorsa 12:27 itibariyle herkes hazırsa, zamanımız kalırsa Ozan Güven'e falan da değiniriz ama Afra ve Mertçiler duruyor. Şimdi ben kapaktan sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Sana bir görüntü izleteceğim. Tamam mı? Evet. Afra Saraçoğlu'nun sanıyorum geçen hafta havalimanındaki bir videosu var. Ona bir bakabilir miyiz Nevzat Bey? Onu yorumlamak istiyorum. Gelsin. Evet. Şimdi burada bir sessiz verelim. Telife girmesin diye böyle yapıyoruz. Ama burada bakın, diyor ki konuşuyorum. İşte ne yapıyorsunuz? Çok önemli diyor. Yani telefonla konuşuyorum. Önemli olduğunu anlıyoruz biz telefon. Bayağı da şeye kadar telefonda konuşuyor. Poyraz Bey beraber mi geldiniz yoksa? Uçakta berabersiniz diye odasını aldık biz ama çıkarken ayrı çıktınız. Evet. Diziyi soralım Afra Hanım. Tamam, rahatsız etmeyelim o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli bir konuşma. Çok sağ olun. Tamam. Diziyi soralım. Önemli. Bu Kuzey Güney dizisinde ben Kıvanç Tatlıtuğ'a aşığım, biliyorsunuz. O da böyle telefonu sürekli, şimdi almıyor. Şöyle tutardı ya, böyle bir parmağıyla tutuyordu. Şimdi Onur Akay, bu telefon konuşmasına inandın mı? Gerçekten telefonda konuşuyor mu sence? Ya şimdi telefonla konuşmuyor olabilirdi. Çünkü neden olabilir bilmiyorum. Neden? Belki de konuşuyordur. Günahını da almayalım. Afra çünkü çok doğru bir kızdır. Pek yalan söylemez hiç, yani böyle şeyleri, rolleri yoktur. Ama bu sorularla karşılaşacağını bildiği için konuşmamak istemesi doğal. Şimdi Pelin'cim, ben bir ay pek araştırmadım bu konuyu, tamam, biliyorsun. Bu köpek ısırması olayında canlı yayın yapamadık. Bir kere işte bu çocuk duyulunca Poyraz Yosmoğlu bir yazı yazmıştım. Böyle bir aşkın olmadığını yazmıştım. Ondan sonra da işte bu bayram tatilinde de böyle bir şey yaşandı. Yine benim bayram programlarım nedeniyle pek asıl kaynağıma ulaşamadım. Ulaştığım bazı kişiler vardı. Onların ilk bana söyledikleri şöyleydi. Evet, böyle bir aşk var yani, ama Afra tarafında değil de Yosmoğlu'nun efendim. Yani şimdi aşk var dedin, neydi adamın adı? Dur, çocuğun adını. Poyraz'ın Afra'ya bir isteği, aşkı, onunla birlikte olma isteği varmış. Zaten bir arkadaş çevresinde tanışıyorlar. Arkadaşlık olarak bakmış.
Afra'da. Yani arkadaş olarak hala da öyle sürüyormuş. Fakat işte böyle bana sanki tanıma şeyinde sürecinde gibi söyleyenler oldu ama değilmiş. Ben asıl kaynağıma ulaştım, öğrendim. Kesinlikle Afra bu ilişkiyi düşünmüyormuş. Onun için de zaten böyle bir açıklama yapma gereği duymadı. Kesinlikle hayatında yok yani Poyraz. Oraya gitme nedeni nedir? Arkadaş grupları var mıydı, yok muydu? Sadece ikisi mi gitti? O konularla ilgili henüz bir bilgim yok. Peki Ama şimdi başka soracağım. birileri de varmış. Onu Peki. söyleyenler var. Kimler var bilmiyorum. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu arada bu kuzeni Kanye West'in Evet. Kanye West'in Teyzesinin oğlu. teyzesinin oğlu şey diyor. İkinci sayfaya da selam olsun bu arada. Ekibi çok severim. Şey diyor yani arkadaşlar her şey yolunda mı? Bu telefon tiyatrosundan ben inanmadım o telefon konuşması durumuna çünkü. Tiyatroyu Olabilir. Ne yapsın? Yani ondan hemen Söyleyecek sonra yok. Konuşmak ertesi- istemiyor o konuyu. konuşmak istemiyorum arkadaşlar teşekkür ederim de bir seçenek. Kulağıma Kulağıma olabilir. Öyle dese daha iyiydi. Yani bu çünkü hepimizin bunu biraz hani fazla belli oldu kusura bakmasın. O Şimdi yüzden- geçen yazı hatırlıyor musun Pelin? Sen söyle ben ondan sonra onu anlatayım. Evet. Şimdi ben sana şöyle bir şey soracağım. Bunu hani izleyicilerin de düşündüğünü tahmin ediyorum. Ben kendim seni dinleyen hani Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisiyle ilgili yaptığın açıklamalardan yola çıkarak şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi sen sürekli hep dedin ki Afra ve Mert beraberler. Bu ilişki bitmedi. Bu aşk bitmedi dedin. Şimdi değil mi? En son Evet konuştuğumuzda ve hala da beraberler. Ben Şimdi- öğrendim. Hala da. peki hala beraberlerse şöyle bir şey soracağım. Ben biriyle beraberim diyelim. İlişkim var. Biri de bir başka beyefendi de benimle ilgileniyor. Ben o beyefendiyle görüşmem. O beyefendiyle tatile gitmem. Arkadaş Evet. grubuyla bile vakit geçirmem. Benim bir ilişkim varsa benden hoşlanan bir adamla hiçbir yerde gözükmem. Bunu nasıl açıklayacağız? Şöyle arkadaş gruplarının arkadaşı zaten bu. Hı hı. Afra'nın da öyle bir görüşmesi yok. Arkadaşlarının yanındayken görüşüyor. Maalesef ki bazı çevreler isimlerini duyurabilmek için bunları servis ediyorlar. Bir PR var. Geçen sene de hatırlıyorsan yaz ayında birdenbire Mert'in bir kızla görüntüleri düşmüştü. Biz de yayın yapıyorduk. Seninle de yaptık. Hem videoları hem fotoğrafları, görüntüleri. Ne oldu? Bir hafta sonra yok. Bir daha hayatta o kızla ilgili ne haber alındı ne görüldü. Tam bir PR'di. Maalesef böyle PR'ler yapılıyor. Ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Çocukla ilgili mi bir şey var? Veya da bazı çevreler ismini duyurmak istiyor o çocuğun. Başka bir şey olabilir. Kendi arzu ediyor olabilir. Farklı oyunlar dönüyor yani. Aynı oyun farklı oyuncu işte. Geçen seneki olayın aynısı. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi bir kez bu tuzağa düştük. Bak buradan yazıyorlar. Ben çünkü aynı şeyi düşünüyorum. Bu arada onun yani aynı fikirdeyiz ama ben de dinleyen biri olarak sizin gibi soruyorum. Yani mesela bak biri diyor ki haklısınız. Pelin Hanım Aselsu söylüyor. 4 kere tatile gittiğiniz bir adamla aşk yoksa neden gidesin? Şimdi bunu bir tarafa koydum. İkincisi Afra Hanım 3 aydır birlikteymiş. Yani bunlar duyuluyor, konuşuluyor falan. Ben şunu merak ediyorum sadece. Hani PR ya da değil. Şimdi Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu beraberse, gerçi ben hakikaten bunu çözmek istiyorum. Beraberlerse söylediğin gibi. Yani insan bir ilişkisi varken ondan hoşlanan bir başka biriyle dediğim gibi bak tekrar ediyorum. Bırak tatile gitmeyi yani kahve içmezsin. Hani bana Evet. çok yani gözükmek istemezsin. Yani normal insanlar gözükmek istemez. Sen bir Ben de de ünlü öyle dedim canlı yayında. Ben de bir şeyler bir de ben aralarını bir ara bozuktu. Onu öğrenmiştim Nisan ayı gibi. Herhalde dedim ondan sonra da tanıştı. Belki bir elektrik oldu gibi düşünüyorum ben de. Çünkü ben de öyle düşünüyordum. Hatta birkaç gün önce de yayında da açıkladım yani. Yani şu Bana an- Mert'in de bir sevgilisi olduğu söylendi. Fakat ben çok sağlam bir kaynağa ulaştım. Yani şimdi isim veremiyorum o kaynakla ilgili. O kadar yani birebir ağızdan öğrenilecek kadar yakın kaynaklarında bana söylediği bu. Yani böyle bir aşkın olmadığı, devam ettiği, hatta Mert Afra da Arnavutköy, Sarıköy yakınlarında sürekli de görülüyorlar. Onların bilgisi de geliyor. Restoran olsun, yakalanacaklar bence. Ama şimdi hangisi doğru?
Vallahi Ee, yani, artık hep beraber göreceğiz. Birazcık vallahi neye zamana göreceğiz? bırakmamız lazım. İşte bana söylenen iki şeyi de ben ilettim. Başka türlü bilemem yani, ben onlarla tatile gitmiyorum. Ben Yani Afra'ya da mesaj attım, dönmedi bu konuyla ilgili. yani yarın öbür gün Ben açıklamak söylemiyordum, söyledim. dönmedi mi mesaj? Bu konuyla Yani ilgili dönmedi. Evet. mesaj attım, mesaja dönmedi. Yani çünkü hani niye bu kadar önemsiyorum? Artık biraz böyle hani Bak 20 günü evvel yemek yemişler diyor Nedret Bey. Afra ile Mert'in 20 gün önce yemek yediklerini söyleyen kişiler var. Bana da. Arnavutköy'de de görenler var. Benim de oraya evim yakın olduğu için. mesela şöyle senaryolar geliyor aklıma. Yani Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aslında çok yakın iki arkadaştır. Ama bu PR o kadar kuvvetlidir ki izleyiciler, sizler bunu o kadar istiyorsunuzdur ki böyle bir aşkın olmasını. Bu böyle bir şey kurgulanır. Biz senelerce bunu böyle izleriz, takip ederiz, hayal ederiz, olmasını isteriz. Ama derken bu iki insan gerçek insanlar oldukları için Afra Hanım gider Poyraz Bey'e aşık olur, bir ilişki yaşar. Mert Bey gider atıyorum Ayşe Hanım, atıyorum bunu. Yani günün sonunda o PR bir noktada bitmek zorunda kalır. Bunu da görebiliriz. Her Böyle şey bir olabilir ama Afra Nasıl- ile Mert'in çok büyük bir aşk yaşadığını yani o kesin. Yani bir dönem yaşandığını, çünkü biz Çok çok yayınlarda hem de. hani Evet. biz yayınlarda sana hep soruyoruz. Sen diyorsun ki beraberler. Şimdi bu kız İpek Ta- Ünlü Koç, evet, İpek Hanım yazdı. Doğru, o da görmüş. İpek Ünlü Koç, astrolog. Bir polis, Hı. emniyet müdürü, dostu görüyor. Hatta ona yeminler bile ettirmiş. İkisini yemek yerken 20 gün önce görmüş. Evet, bunu bana da söyledi. Doğru. Yani ben şey için üzülüyorum. Yani bu kadar sevenin aklıyla dalga geçiliyor gibi gelmeye başladı artık. Hani böyle gerçekten nasıl diyeyim, bir şey varsa vardır, bunu görürüz, yoksa yoktur. Ama bunun var mı yok mu, var mı yok mu diye konuşarak, işte tıklanarak, izlenerek, o olarak bu olarak bana artık böyle bir şey tadı vermeye başladı. Evet, Tatsızlar. bir de ikiye bölündü insanlar. Afra'yı sevenler, Mert'i yapıyor. Mert'i sevenler Afra'yı. İkisini de biz hiçbir zaman kötülemedik. Yani Yani bak, linçe uğratıyorsunuz diyorlar, öyle bir şey. Ben istemem, ikisini de ayrı ayrı seviyorum ve kimsenin de öyle yapmaması lazım. Yani e, işte çünkü Mert'in olan her şeyi de böyle hiçbiri doğru çıkmadı. Hepsi PR'di. Şimdi Afra'nın hayatında da bir futbolcu oldu, bir antrenör müydü? Şimdi de ikinci bu oluyor. Bu da yarın öbür gün bitebilir. Bitmezse de demek ki diğer kişilerin söyledikleri doğru. Birazcık da zamanla göreceğiz. yani biterse diyorsun. Biterse demek böyle bir ilişki. Bence bitecek. O yani sönecek demek anlamında. Öyle aşk bitecek anlamında demedim. Şu haberler bitecek anlamında, sönecek. Nasıl Mert'inki de bir hafta çıktı, bir hafta 10 günden sonra bitti. O Bu anlamda. başladı ve çok sıkıcı olmaya başladı. Bu Türkan Şoray ile Kadir İnanır senelerce evlenecek zannetti bir jenerasyon. Onları sevgili zannetti. Hiç alakaları olmadı. Ama bir kuşak var ki onları hep evlenecek zannediyordu. Devlerin aşkından ötürü. Ben artık buraya doğru gittiğini düşünüyorum. Hani hiç kabak tadı verdi derler ya. Böyle bir şey. O yüzden Artık zamana bırakmak gerekiyor Pelin. Zamanla görülecek neler olacak. Ama benim kaynağım, son kaynağım dediğim, yani yıllardır hep öğrendiğim, en son ona ulaşabildim. Yıllardır bütün bilgileri hemen hemen ondan alıp verdiğim kişi, böyle biriyle Afra'nın alakası yok dedi. Sadece arkadaşlık dedi. Arkadaşların arkadaşı dedi. Mert'le aşkının bitmesi imkansız dedi. Yani çok çok iyi bir şekilde devam ettiğini bana iletti. Ben de bunu söyledim. Yani böyle. Yoksa ben tatile giderken yanında değilim yani. Ne bileyim, her an yanında olamam, bilemem. yok, ben o telefon konuşmasına da bu yüzden inanmadım işte. Yani yine aynen o telefon konuşması durumunda da biraz artık akıllarla dalga geçildiğini düşünüyorum falan. Hani kariyer yönetimi, çok başka bir yerden söyleyeceğim bunu. Yanlış kariyer yönetimi yapılmaya başlandı Afra Saraçoğlu cephesinde. Çok başarılı bir kız. Çok fazla seveni var ama bu gidişat değil. Mesela bunu da seneyinden söylüyorum. dizi açıklamasında da, şimdi orada da tabii yapımcı firma olduğu için her öyle söylememesini de
tabii doğru, yani profesyonel olarak doğru yapıyor. Şey dedi, benim karakterimin şeyi bitmişti dedi, yani Hikayesi bitmişti. efendim, Hikayesi bitmişti demiş. hikayesi bitti, onun için çıktım dedi. Ama öyle bir şey olur mu hiç? Başrolün hikayesi biter mi Pelin? Yani orada açıkçası setin, yani görüntü yönetmeni Abi dizisinin benim çok yakın bir arkadaşımın, yani yakın arkadaş grubumuzdan biri, öyle söyleyeyim. Bayağı, ama yani hani tatile Evet. gittiğim ettiğim falan birileri bunlar. Biz burada konuşunca hatta ben onun çektiğini bilmiyordum. Aa dediler, görüntü yönetmeni Tolga olduğunu öğrenince dedim ki ya böyle böyle bir şey varmış. Ya dedi son bölümü çektiler, hani ayrıldı kız. Ne olacak abi dedim, final mi yapacaksınız? Yok, önümüzdeki sezon devam ediyor dediler. Yani Evet. orada hissettiğim tavır şu. Yani Afra Saraçoğlu çok önemli bir isim ama Abi dizisi onsuz da devam edecek. Dizi bitmeyecek. Edecek. Hani orada da hani böyle bir o ayrılıktan ötürü yanıp yakılan bir set yok. Yani kimse de karalar bağlamış durumda değil o sette. Onu da konuşmadan anladım. Herhalde bir başka uyumsuzluk oldu. Yani belki de başka bir... Evet, başroller arasında bir yani çekim ekrana yansıyan değil de setteki uyumsuzluk, bazı. Sette bir takım tatsızlıklar olmuş olabilir sanki. Bu İşte arada o sebep o. O sebep Poyraz o. Bey, bakınız Poyraz Bey. Yani tekrar şurada Zaten dizi birkaç, Kenan İmirzalıoğlu'na yapılmıştı Pelin. çok da kötü bir veda sahnesi çekilmiş bu arada. Yani onu alın demedim ben bizim ekibe. O yüzden yok. Ama böyle hastane sahnesi var bir tane. Görürsünüz. Yani böyle yani ben hani hiç kötü çekilmiş derken Kenan Bey de kötü oynuyor. Afra, yani o böyle hani Flash TV'de bir tane böyle gerçek kesit diye bir bölüm vardı eskiden, ben bayılırdım. Aynen öyle bir veda sahnesi çekiyor. Çok kötü. Yani anlamış değilim, böyle hani bana hiç geçmedi o ölüm sahnesi. Hastanedeki alet edevat bile bir enteresan yani. Yani ölmek üzere olan kıza yapılan müdahale gerçekçi değil falan. Böyle bir olmaz olası bir veda sahnesi var, haberin olsun. Hakikaten çok kötü gözüküyor. İzledin mi? Ben izlemedim Yani daha. fragmanlar felaket gözüküyor. Benim şahsi fikrim. Evet, evet. O yüzden onun dışında Durumda böyle yani. son kısmını soracağım. Artık bu yaz her şey ortaya çıkar. Bakalım, göreceğiz. Peki yani tekrar şunu soralım. 4 kez tatile gittiği biriyle gerçekten arkadaş olabilir mi? Bunu o kadar çok soruyorlar ki bir kez daha sormak istiyorum. İşte şimdi farklı şeyler var. 4 kez tatile gitmedi herhalde. Yani bir kere tatile gittiğinde o da oradaymış, Kopenhag'da. Arkadaşlarının arkadaşı olarak orada tanışıyor. Bu gittiğinde de arkadaşları da oraya gitmiş. Sadece birlikte değillermiş. Hatta Mert'in arkadaşı da oradaymış. Vallahi yani benim duyduğum başka şeyler de var da şimdi söyleyemeyeceğim onları. Ama şöyle bir şey var ki, Mert'in davrandığı etrafında sorun yaratan bazı kişiler var. Yani ikisini ayırmaya çalışan, belki bu işte nasıl söyleyeyim, şeyleri, servisleri yapan kişiler olabilir. Çok ilginç insanlar var etrafında ama ben çok kere böyle söylediler, işte bugün yazanlar da var. Onur doğru söylemiyor dediler ama belli bir zaman sonra doğru söylediğim ortaya hep çıktı bu konuyla ilgili. Bakalım, bekleyelim, görelim. Vallahi sana bir şey söyleyeceğim. Bir gün Afra Saraçoğlu başka birinin elini tutup çıkarsa, ben sosyal medyanı biraz dondur. Ben de kendiminkini dondurayım. Bize, çünkü ya ben olayla hiçbir alakam olmamasına rağmen bana küfür ediyorsunuz. Ben Onur'a neler yapabileceğinizi düşünemiyorum. O yüzden yani gerçekten bizi yakar. Poyraz Bey'le el ele falan çıkarsa, ki nedense ben ihtimal dahilinde görüyorum. Neden? Öyle içime doğuyor. Bir şey bildiğimden değil ama şaşırmam. Mert'le niye fotoğrafı yok? Poyraz'la fotoğrafı var diye soruyorlar. Abi evet, sen söyle Pelin'cim onu. bilmiyorum. Neden Mert'le fotoğrafı yok anlamıştı. Yani denizdeki öpüşmeden sonra biz bir daha hiç gördük mü yan yana bu iki insanı? Tabii kahvaltıya giderken Mert onun evinden çıkarken yakalandığı bir şeyler daha var ama onlar partnerdi. Profesyonel olarak iş yaptılar. Aynı yapım firmasında birlikte çalıştılar. Ayrı ayrı rollerde oynadılar. İnandırıcılıkları gitmemesi, reytingler, para kazandıkları işle ilgili görüntü vermeleri yasaklandı. Çok kere baskı altında kaldılar. Zaten yıprandı bu ilişki. Yani çok kere kavga edip ayrıldılar.
Yani gerçekten Poyraz'da nasıl fotoğrafı yok görüyorsun. Hani yanak yana ve dudak dudağı olmak zorunda değil. Yani günün sonunda fotoğrafı var. Biz burada diyoruz ki birkaç tane daha görsel kanıt mı elde etsek diyoruz. Ya da yani esasında bu kadar kendim paralamamın sebebi sizler için sevgili seyirciler. Çünkü siz bunu o kadar çok kafanıza takıyorsunuz Evet. ki ben de endişeleniyorum, insanların başka derdim yok acaba sizin için söylüyorum hayatta diye. O yüzden derdinizi çözmeye çalışıyorum yani. Yoksa benim için hoş, biz burada konuşuruz, siz de izlersiniz. Çok da sıkıntı olmaz. Ama acaba artık bir bilgi mi alsak? Size de fenalık gelmedi mi aynı şeyi merak etmekten ve konuşmaktan diye. Tam 3 yıldır böyle durum. Ay Bir gerçekten yıl saymayalım, 2 yıl. bilemiyorum. Vallahi enteresan. Abi dizisiyle ilgili de şunu söyleyeceğim. Dizi devam ediyor arkadaşlar. Sevmiyor olabilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama devam edecekmiş yani, başka biri galiba girecekmiş. Kim olduğunu bilmiyorum Evet. ama Daha devam. böyle şey olacak. Yani nasıl söyleyeyim? Yaş Mafyatik olacakmış. Eşinle Ha. oynama ihtimali de yüksek. Eşi gelebilir partneri olarak. Yeni Bu bir arada konu olacak. Zaten Kenan İmirzalıoğlu için hazırlanıyordu. Afra sonradan girdi. Afra aslında bu sezonu dinlenmek için, geçtiğimiz Öyle sezonu söylemiştim. dinlenmek istiyordu. Evet. öyle söylemiştim. Demin biri şöyle bir Sinem Kobal gelecekmiş diyorlar. Enteresan olur. Şöyle bir yorum var. Sadece bunu merak ettiğim için size de soruyorum. Yani hepiniz buradasınız. Bütün fanlar, antiler falan. Hepinize soruyorum. Onur'a da soruyorum. Demin biri dedi ki Onur, bir gün eğer Afra Saraçoğlu başka birinin elini tutup çıkarsa sevgilim diye bütün fanlarını kaybeder dedi. Doğru mu? Yok. Niye kaybetsin? Yani Mert'le sevgili olduğu için mi fan kazandı yani? Oyunculuğu iyi. Yıllardır bu işe çaba veriyor. Çok daha güzel projelerde de oynayacak. Herkes ayrılabilir. 20 yıl evli kalıp ayrılanlar var oyuncular camiada. Yani ne olacağı belli olmaz. Bir de onlar daha genç. Her şey olabilir. Çünkü bir de bu aşk yıprandı da çok kez. Ben çok kere de söylemedim. Ayrıldıklarını duyuyordum. Ayrılıp barıştılar. Sorunlar yaşanıyor yani bu ilişkide. Ben onu biliyorum. Ondan dolayı acaba mı dedim. Ve bazı kişiler de bana söyleyince herhalde dedim bir şeyler var. Poyraz Yosmoğlu dedim. Onun için öyle bir açıklama yaptım Bilal Özcan'da. Hatta oraya İpek Hanım da bağlanmış. O da polisi orada anlattı. O polis görmüş. Onları Ha. bir de Yani benim merak ettiğim, hani hayır kaybetmez, biz onları kendilerini sevdik. Öyle olması İşte ne güzel. Aynen öyle. lazım. Bir de biri daha şöyle söylemiş, onu da bulayım. Ama inşallah devam eder. Onlar birbirine Abi yakışır. seninle ilgili bir şey söylüyorlar. Bak Pelin Hanım şu an küresel linç yiyor Onur Akay. Düzeltmeye çalışıyor. Kim küresel linç yiyor? Bütün dünyadan yani. Kim Geliyor. linç yiyor? Sen mi yiyorsun? Rusya'dan tut her yerden, telefonuma bile 73 ülkeden yazı var. 73 mü 74 mü saydı yani benim arkadaşım dillere Afra, göre. Afra Hanım linç yiyormuş küresel olarak. Sen de O da onu, yiyordur. Sen Tabii de onu- bana da geliyor. O Afra'ya kim bilir ne oluyordur tabii. sen onu savunmak için böyle şeyler söylüyormuşsun gibi bir durum var. Ben mi? Hayır Evet. hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ben sadece doğruyu söylüyorum ki 2 gün önce de söyledim. Daha bu asıl kaynağıma ulaşamadığım için öğrendiğim şeyleri de açık açık söyledim yani. Asıl kaynağını çok merak ediyorum. Afra Saraçoğlu'nun annesi falan çıkacak asıl kaynağın. Ben nedense Her böyle şey olabilir. bu annesi konuda. çıkacak. Görürsünüz. Nereye yazayım? Şuraya bir yere yazıyorum. Böyle bir şey çıkacak. Ondan sonra nostalji köşesi yapacağız. Merak etmeyin. Nostaljide en azından aramızda olmayan insanları konuştuğumuz için biraz daha rahat oluyor. Ben şunu Geçen söylüyorum. hafta Ferdi Özbey'ini yayınladık. Tepki almadı. Küfreden Pelin falan Çini'nin olmadı. kanalında Pelin Çin'i de izlesinler. Aşkım Ferdi Özbeğen'den sonra sana hiç kötü bir mesaj geldi mi? Hani genelde bize öyle Hayır. şeyler geliyor ya. Hayır. Geldi. İyi. Beni Gönül Yazar aradı. Ne Biliyorsun Gönül Yazar'la biraz böyle kırgınlıklar vardı aramızda. Sosyal medyada Gönül Hanım'ın işte böyle entübe edildiğini yazmışlardı. Ben de o an ulaşamayınca kendisine böyle bir şey varsa çok üzülürüm. Dualarınızı eksik etmeyin. Acil şifalar diliyorum demiştim. Tabii magazin programları Onur Akay duyurdu, entübe edildi diye bir girdi. Her yer
Ben Ama o Gönül Hanım da tabii ona da etrafındakiler başka bir şey söylemiş. O Cüneyt Arkın'ı da öldürdü. İşte şeyi de öldürdü. Orhan Gencebay'ı da. Ben onlarla ilgili yazı bile yazmadım hayatımda. O da televizyona bağlandı. Onur Akay bunları da öldürmüş. Beni de öldürdü dedi. Sonra işte araya giremedi. Başka kişiler böyle bir de ara bozanlar var ya Türkiye'de. yani ama biri ölünce aşkım biri ölünce bunu senin açıklamanı bekliyoruz hepimiz. Yani ister istemez çünkü senin öteki tarafla bir bağlantın olduğunu düşünüyorum. Hani Azrail mesela aşağı inmedi diyor ki yani ben önce bir Onur'u arayayım. Zaten Onur karikatürümü yapmışlar. Azrail'in önüne koymuşlar beni. 2027'de kimlerin haberi vardı? yani o yüzden hani Gönül Hanım'ın da demiştir herhalde yani hani bu normal Gönül Hanım'a kızma çünkü biri böyle Allah korusun. Yok ben Gönül Hanım'a hiç kızmadım. Ne kırıldım. Ve de programımızı izlemiş Gönül Yazar dosyasını. Pelinçin'in YouTube kanalında izlemiş. Dedi ki anlattığın her şey doğru dedi. O kadar hoşuma gitti dedi. Sana da selamlarını iletti. Böyle. Evet. Keşke mesela bakın Gönül Yazar'ı uzun uzun konuşsak. Bülent Ersoy'u konuştuk. Yani anlıyorum Afra Saraçoğlu'nu seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Yeni bir isim, iyi bir isim, başarılı, genç. Mert Ramazan Demir ama 4 senedir bunu merak ediyor olmaktan sıkılmadınız mı? Çocuklar, hanımlar, beyler size sesleniyorum. Allah aşkına yani. Hakikaten inanılmazsınız. Ben sosyologların bu bölümü araştırmasını istiyorum. Burada başka bir şey var herhalde. Yani bunu anlamak yani bu böyle sosyolojik üzerinize tez yazılır. Kusura bakmayın anlamakta çok zorlanıyorum. Önemli bir haber vereceğim. Mira teşekkür ederim. Bak Mira diyor ki Seyfi Dursunoğlu'nun mirası bugün resmileşmiş. Tüm miras Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kalmış. Çok önemli. O zaman Huysuz Virgin dosyası da hazırlayalım. Ah evet ya evet. Değil mi? Seyfi Dursunoğlu'nu da analım. Ne anılar var. Bende çok özel şeyler var onunla ilgili de. Bugün çekeceğiz şimdi programı bitirince saat 14'te yeni bir dosyamız var. Çok önemli. Ondan sonra o da çok önemli. Sonra onu da hazırlayalım Pelin'ciğim. Tamam Seyfi Dursunoğlu'nu kenara aldım. Evet onu da yazdık. Dila ben onu çok sevdik diyor Elif. Erkan Düzdaş da burada. Gördüm evet. Onun da çok derin bir Bülent Ersoy arşivi vardır. Tanışıyor Fotoğrafları kullanmıştık zaten Pelin'cim. Bülent Ersoy dosyamızda. Erkan Bey Bülent Ersoy'u tanıyor mu? Tanıyor musunuz Tabii, Erkan? tanışmışlardı şeyde. Banu Alkan'la da çalıştı Erkan. Hindistan'da tanıştılar tabii. Bu arada şeyi de tam okuyordum yarım kalmasın. Elif Nur Çetin diyor ki çok sevdiğim ve desteklediğim bir çift. Yani sevdiğimiz için 4 senedir merak ediyoruz diyorsunuz. Ben zaten sevginizi sorgulamıyorum. Sevginiz o kadar gerçek ki dikkat ederek konuşmaya çalışıyorum. Ama hem de çok da sinirleniyorum biraz. Yani siz sinirlenmiyorsunuz ben sinirleniyorum. İnsan 4 senedir bir şeyin de cevabını alırız yani. Hani o yüzden ben sizin adınıza biraz sinirlendiğim için yükseliyorum. Yani anlıyorum çok seviyorsunuz bu çocukları. Biz de bir iki fan olarak artık bir şey öğrenelim diye bu kadar dürtüklüyorum. Yani bu kadar da... yıllarda hiç kimse de böyle bir fan olmadı Pelin. Evet. Hiç kimseden. Yani işte ama bak mesela Eylül diyor ki Pelin Hanım bu adam yalanları 4 yıldır niye hala yayına çıkıyor? Bu da araştırılsın. Onur mu niye yayına çıkıyor? Onur'u mu araştıralım Eylül Hanım? Böyle mi istiyorsunuz? Bak sana böyle bir şey söylüyor. Evet. Ben sadece bu konuyla ilgili çıkmıyorum ki. Bu konuda da sizlerin çok büyük bir arzusu var. Benim Instagram adresimin mesajlarını göstereyim. WhatsApp'ı göstereyim. İnanılmaz yani. Çıktığım programlara atılan mesela TV8'e çıkmıştık Bülent Ersoy'la. TV8'e atılan mesajlarla TV8 bana geldi. Acaba başka konu konuşurken bu konuyla ilgili de konuşsak mı dedik. Vazgeçtik. Yani düşün. Vallahi. Yani ben de açıkçası burada hani hazır herkes varken şunu söyleyeyim. Şimdi Onur Akay'la yayın yapmayı çok seviyorum arkadaşlar ben. Onunla sohbet etmeyi seviyorum. Fakat inanın bazen hani Afra Mert haberi almamaya çalışıyorum. Yani ben az çok herhalde herkes her şeyi anlıyordur. Ben şu değilim. Hiç olmadım. Afra ve Mert izleniyor diye Onur'la bunu konuşmam ben. Ben sıkıldığım konuyu konuşmam. Bu benim kanalım, benim evim. Ama biz konuşmadığımız zaman bana küfürlü mesaj ve mail atıyorsunuz. O yüzden
Afra ve Mert konuşmak durumunda kalıyoruz. Yoksa ben asla şu değilim. Bunu sakın karıştırmayın. Onur Akay, Afra, Mert konuştuğunda dinleniyor. Ben onu çarşambaları alayım. Bu aradığınız kişi değil. O ben değilim. O yüzden ben Onur'la başka şeyler konuşmak istiyorum. Mesela Ozan Güven konuşmak istiyorum. İbrahim Tatlıses konuşmak istiyorum falan. Fakat siz bana buradan o kadar kızıyorsunuz ki bu konuyu Tabii. daha çok konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden lütfen hani bu konuda da kendi sorumluluğunuzu alın. Rica ediyorum. Hani ben çünkü hayatımda hiçbir zaman bir şey izleniyor diye yapmadım. Canım isterse yapıyorum. Paşa gönlüme göre hareket ediyorum. Sokaklarda, dışarıda, arabalardan bağırıyorlar. Bana Tahmin bu soruları soruyorlar. Bir ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç. Hayat Göreceğiz. Bakalım seneler. Poyraz Bey enteresan bir şey. Nedir onun ismi? Enteresan bir profil. Ben biraz baktım. Bir iş adamı herhalde. İş insanı, artık iş adamı denmiyor. Genç bir iş insanı. Hani ben 6.'yız, hiç Onur'la biz bunu konuşmadık ama ben bunun boş çıkacağını düşünmüyorum. Nedense bunun altından farklı bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Bu benim kendi kendime hissim. Göreceğiz. Ben olabilir de diyorum çünkü 2 gün önce zaten yayında söyledim, böyle bir şeyin olduğunu söyleyen bir kitle var. Bir de Sanki. benim Afra'ya yakın bir tek kaynağım yok, yani edindiğim bazı bilgiler vardı, onları açıklamıştım. Sonra benim asıl daha yakın kaynağa ulaşınca durumu da bugün işte burada söyledim. Şeyde de yazdım, köşe yazımda da Onur Akay Medya'da. Bu arada biz Öyle. hazırlık yaparken Nevzat Bey de fotoğrafa baktı, diyor ki ya Poyraz Bey'in yani Poyraz Bey hoş bir beyefendi esasında, bu fotoğraf biraz hani vardır ya, vesikalıkta hiçbirimiz iyi çıkmıyoruz. Kim vesikalık tutmuş canım? Hani vesikalık kazası diyelim. Normalde hoş da bir beyefendi bence. Peki çok az zamanımız kaldı ama sana 4 dakika 5 dakikamız var. Şununla kapamak istiyorum. Ozan Güven meselesiyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Hatta şöyle tüyo da vereyim, hani neyi sorduğumu daha kısa geçelim. İbrahim Tatlıses soru işareti, Ozan Güven soru işareti. Anladın Evet. sen sorduğumu. Buyursunlar. 4 dakikamız var. Buyurun. Anladım. Şimdi İbrahim Tatlıses niye bu kadar tepki görmedi gibi Aynen böyle düşündüm ben, ama doğru düşünmüşüm o zaman. Ama şimdi o zaman sosyal medya yoktu. Biraz önce de söyledik ya Pelin. Hı hı. Böyle gazetelerden insanlar her şeyi, hafta sonu dergilerinden duyar. Zaten magazin programları İbrahim Tatlıses gibi gücü olan kişileri korurdu. Her şeyi gündeme getirmezdi. Yeni yeni başlamıştı özel kanallar. Eskiden zaten TRT zamanında magazin yok. Sadece dergilerden öğreniyorlar. Çok fazla Türkiye genelinde olmazdı. Şimdi bir şey olsun anında bütün herkes ayağa kalkıyor. Yani Sosyal mesela medyanın gücüyle. şu videoyu gördüm. Bunun bir benzeri İbrahim Tatlıses'e yapılabilir miydi? Şimdi bile, yani hani bu yaştan sonra artık hani yapılır mı? Ya da mesela ben başka bir yayınımda, Demet'le olan yayında şunu sordum. Ahmet Kural'a bu yapılır mı? Yapılır mıydı? Bir sürü var, say bitmez. Ama hani bunun Doğru. neden mesela İbrahim Yani Tatlıses evet. Biraz da artık Ozan Güven o konuda şey oldu, yani insanların onun için daha rahat yapıyorlar herhalde. Bu da biraz şeye gitmemesi lazım. Hani protesto etmek çok güzel bir şey. Tartışmalı bir figür haline geldi yani Ozan Güven. İşte ama yani bir şeyi protesto ederken de kayıramayız ki. Yani mesela atıyorum, bu bir örnek, asla kimseyi kastetmiyorum ama mesela hırsıza hırsız deriz. Hırsız bizim arkadaşımız olunca da hırsızdır. Yani anlatabiliyor muyum? Kötü bir şey varsa bunu sevdiğiniz insan yapınca tepki vermeyip alakamız olmayan biri yapınca tepki veremeyiz. Mesela yılbaşında İbrahim Tatlıses'in şovu rekor kırdı. Bütün Türkiye değil mi izledi? Asena vardı. Asena'nın bir saldırıya uğradığını falan hepimiz biliyoruz. Biz onu yaşadıkları reyting rekoru kırdırdık biz. Sonra da bir başkasını da mekandan böyle itekleyerek dışarı çıkarıyoruz. Neden? Neden İşte, yani? Neden aynı tepkiyi vermiyoruz? İşte sınırı iyi bilmek lazım. Biraz da böyle insanlar bir kere böyle bir şey başladığı zaman bunu sürdürüyorlar. Şimdi 45 günlük cezasını çekse bile bence
bu failler dışarı hep sürecek gibi geliyor bana. Tabii Ben- birlikte göreceğiz ama bu kadar mesela cezasını çektikten sonra olmaması gerekir bence. Bak, Yani Dilek Hanım diyor ki, Dilek Şanyurt, adamına göre muamele diyor. Evet, o bu da tam var. adamına göre muamele ama Var olmaz. Yani hiçbir konuda olmaması gerekir. Hele bu konuda, yani diyorum size, hırsızlığı ben örnek olarak verdim. Hani bizim hırsız arkadaşımız, aman onu idare edelim falan. Hiçbir suç için geçerli olamaz bu. Arkadaşın da Olmamalı. böyle bir şey yok. Biz İbrahim Tatlıses çok işte senelerini İbrahim Tatlıses, ona tepki vermeyelim. Ozan Güven'i paralayalım. Hiçbir şeye tepki vermeyin, daha iyi. Yani vallahi bu böyle bir şey yok. Yani bu çok dürüst bir tavır değil. Bana kızıyorlar. Ozan Güven'i savunuyorsun, sen kadın düşmanısın falan. Ben Ozan Güven'le mümkün olsa oturup röportaj yapmak istiyorum. Adamını sormak istiyorum ya. O gün yaşananları. Ben gazeteciyim. Herkese soru sorma hakkım ve isteğim olmalı işimi yapıyorsam. Ama siz de şapkanızı önünüze koyun. İbrahim Tatlıses'i izleyip alkışlarken onun hatırlamadınız yaşananları. Burada herkes nedense alttan yorumu yapıştırıyor. Hayat böyle bir şey değil. Tabii. İfade özgürlüğü çok güzel bir şey. Yani mahkumiyet kararı yüzüne hatırlatılabilir. Aynı Okey. ortamda bulunmak İstemeyebilir. istemeyebilir insanlar ama zorla dışarı çıkarılmaya çalışılması ve nasıl söyleyeyim, özgürlüğü elinden alınırsa, tehdit veya hakarete maruz kalırsa bu sefer ifade özgürlüğünden bahsedemeyiz. Yani burada. zaten bu yaşanan olaydan sonra benim bildiğim kadarıyla bu hanımefendi ve de mekana galiba kanuni olarak hakkını arayacaktır. Tabii. Bu arada şöyle de bir yorum geldi kapanışta. Ta önce konuştuğumuz konuyla ilgili. İpek Açar samimiyetsiz ve hesap kitap plan proje insanı gibi duruyor. Beste ise daha naif, saf bir insan. Hukuki olarak da sahte imza ile telif haklarını aldığı kanıtlanmış. Anlıyorum Aslı Hanım, çok teşekkür ederiz bu bilgi için. Çok yapmacık diyor. O zaman Kanye çok yanlış İpek Yani Açar'ın yaptığı. o zaman İpek Açar'ın yaptığı, o zaman Beste'ye ulaşalım. Sen Kaya'nın kızı Beste Hanım'ı tanır mısın? Beste Hanım'ı ne olur konuk alalım. Yapabilirsen. Ben eski eşini tanıyordum ama yani bir önceki, şimdi boşandı mı, yine boşandı herhalde değil mi? Yani sen Ayrıldı. yapabilirsen ben de denerim ama senin daha hızlı gidebileceğini düşünüyorum. İpek Hanım, aman İpek Hanım'ı diyorum. Beste Hanım'ı keşke buraya konuk alabilsek. Keşke burada konuştuğumuz her şeyi onunla birlikte konuşabilsek. Ben çok isterim. Buradan da Çok iyi, çok nefis olur. Ben de ulaşmaya çalışayım. İşte böyle bir şey varsa zaten, sahte imzayla telif hakkını aldıysa, öylelikle şarkıyı verdiyse, Beste de tabii sinirlendi. Bu 8 yaşında gördüklerini anlattı. Onlar da onun için konuşamıyorlar demek ki. Bunlar doğruysa, bu yazılanlar bize bildiren. O zaman hani bütün bu senaryo doğruysa Beste Hanım da sinirlenip en son yapılacak şey ilk başta çat. Yani hani bunun daha üstüne söylenecek bir şey yok. İspat. Yani Nilüfer'in yerinde olsam ve bu doğru olmasa şöyle derdim çıkıp, ispat. Seneler önce yaşandığını iddia ettiğin şeyi ispatla derdim ama Nilüfer bunu yapmayacaktır. Hiçbir konuda konuşmadığı gibi bu konuda da konuşmayacaktır. Kanye West konserine giremedik konuya ama çok hak veriyorum. Demet Işıl'la olan yayında Kanye West'i konuştuk. Oraya girip bakabilirsiniz. Onur'um çok teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ederim biliyor musun? Bütün açıklığıyla sana her şeyi söyleyebiliyorum. Yani biz seninle yayınlardan önce planlamıyoruz. İnanın telefonda bile konuşmuyoruz. Ve gelen eleştirileri, hakaretleri bile, yani küfürleri falan tabii ki okumuyorum ama Onur'a ben yayında buradan söyleyebiliyorum. Yani ben hiçbir zaman söyleme dedim mi Pelin? Hiç. Bir yılı geçti canlı yayın yapıyoruz değil mi? Hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim, hiç, bakın hatta yani ben YouTube kanalımda çok böyle önemli isimleri ağırladım. Çok önemli gazeteciler, böyle hani siyaset konuşan falan. Çok bayıldığınız isimler de geldi. İnanın bana, yayından önce Pelin şunu sakın konuşmayalım, Pelin bunu sormayı onlardan duydum. Onur bir gün bile bana şunu söyleme, bunu söyleme sakın demedi. Ben yayında böyle aynen gelişine serbest atış neyse söyledim. O yüzden teşekkür ederim yani hepimiz adına. Hani yalancı diyorlar sana, bana diyorlar ki çanak tutuyorsun falan. Alın işte, burada siz söylüyorsunuz. Ben olduğu gibi canlı her şeyi dinliyorsunuz ve izliyorsunuz. Böyle de olmaya devam edecek. Çarşamba günleri 12'de biz Onur'la burada olacağız. Afra Mert dışında da şeyler konuşmak istiyoruz. İzin verirseniz o bölümlere de inşallah gireceğiz efendim.
Peki çok teşekkür ediyorum aşkım. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de sevgilerimi gönderiyorum. Haftaya çarşamba yine buluşuruz inşallah. Bugün de özel bir dosya çekeceğiz. Onu da pazar günü izlesinler değil mi Pelin'ciğim? Çok Aynen özel. öyle. Evet. Kanalı takip ederseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunu söylemek gerekiyor. Ben utanıyorum ama Tabii. abone sayısının artması şundan önemli. Bu işi yapmaya devam edebilmemiz için önemli. O yüzden lütfen destek atarsanız çok sevinirim diyorum. Bir de oraya yazsınlar yorumlara. Hangi sanatçıların, özel efsane sanatçılarımızın dosyalarını istiyorlar? Onları değerlendirelim. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Herkes kendine iyi baksın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yanında görüşmek üzere.